arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir model başlayacağız. İpim şöyle orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. İlmeklerimizi çıkartarak başlıyoruz. Şöyle. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 ilmek çıkardım. Şimdi ben lastik yapmayacağım için ilmeklerimi çıkardıktan sonra arka yüzünde bir sıra ters öreceğim. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Daha sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelin ön yüzüne geçince, yani örgümüzün ön yüzüne geçince modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Model 2 sıradan oluşuyor. Hep bu 2 sıranın tekrarını yapacağız. Oldukça kolay bir model. Şöyle ilmeklerimin tamamını ters örerek sıra sonuna kadar devam ettim ve kenar ilmeğimi de ben düz ördüm. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Yani birinci sırada yapacağımız işlem hep bu. Yani ön yüzünde yapacağımız işlem diyelim daha doğrusu. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra iki ilmeğin ikisini bir alarak sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Önce bir artırma, daha sonra bu iki ilmeğin ikisini bir alalım. Sola doğru keselim. Şu şekilde. Önce artırmamızı yapalım. Daha sonra iki ilmeği bir alıp düz örüyoruz ve sola doğru kesiyoruz. Ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Şöyle. Son iki ilmeğim kaldı. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra iki ilmeğimi aldım. Sola doğru düz örerek kestim. Burada artırma yapmıyorum. Bakın, kesme işleminden sonra kenar ilmeğimi ördüm. Çünkü sıra başında artırma yaparak başlamıştım. Önce artırma, daha sonra kesme. Sıra sonunda kesme işlemimi yaptıktan sonra kenar ilmeğimi örüyorum. Şu şekilde birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. Ön yüzünde düz örerek yapmıştım. Şimdi arka yüzünde ters örerek aynı işlemi yapacağız. Önde bakın ters olan ilmeğim, arkada şu artırma yaptığım ilmeğim. Önce bir artırma yaptım şu şekilde. Daha sonra bu iki ilmeğimi, bakın. Bu ilmeğim ve bu artırma olan ilmeğimi ikisini bir aldım. Ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Evet, önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki bu iki ilmeğimi ters örerek alıyorum. Bakın, ikisini bir aldım. Ters örerek şöyle kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Ön yüzünde düz örerek yapıyorduk. Şimdi arka yüzünde ters örerek yine kesme işlemimizi yapıyoruz. Önce artırma, daha sonra iki ilmeği ters örerek keselim. Tek ilmeğe düşürelim. Model bu kadar arkadaşlar. Ön yüzünde gösterdiğim gibi düz örerek kesme işlemi yapıyoruz. Arka yüzünde ters örerek. Bütün ilmeklerimi kestim. Önce artırma, daha sonra kesme. Sıra sonunda bakın, kesme işleminden sonra artırma yapmıyorum. Buralara dikkat edelim. Daha sonra ilmek sayınız artar. Modelde de kayma olur. Modeli bir kez kurmuş olduk.
Şöyle 2 sıradan oluşan kolay bir model. Tekrar kuralım. Şimdi birinci sırada ne yapmıştık? Yani ön yüzünde yaptığımız işlemi yaparak başlıyorum. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Önce artırma, daha sonra bu 2 ilmeğin ikisini bir alarak düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma, önde bakın bu düz olan ilmeğim, arkadaki şu artırma yaptığım ilmek olacak. Şu şekilde düz örerek kestim. Evet, sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Son kesme işlemini yaptıktan sonra kenar ilmeğimi düz örüyorum. Burada artırma yapmadım. Çünkü önce artırma yaparak başladım. Sıra sonunda artırma yapmadan sıramı bitirdim. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra önce bir artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak ters ördüm. Tek ilmek çıkarttım yani burada. Bakın. Bir artırma yaptım. Sıradaki bu 2 ilmeğimin ikisini bir alarak ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Önce artırma yapıyoruz, daha sonra kesme işlemi. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Arka yüzünde yapacağımız işlem de bu. Bunu ince iplerle de yapabilirsiniz. İnce ip, kalın şiş kullanabilirsiniz. Gayet güzel, zarif bir örgü olur. Özellikle şal örecek olursanız o şekilde yapın. Son kesme işlemimi yaptıktan sonra kenar ilmeğimi ördüm. Evet. Modeli bir kez daha kurduk. Yani toplamda modeli 2 kez kurmuş olduk. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek. Şöyle bu da arka yüzü. İsterseniz birinci sırayı yani ön yüzünde yaptığımız işlemi tekrarlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma, daha sonra bu ilmeğin ve arkasındaki artırma olan ilmeğimi topladım, düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Şöyle devam ediyoruz. İsterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz bu modeli. İsterseniz benim gibi lastiksiz yapabilirsiniz. İlmeklerinizi çıkardıktan sonra arka yüzünde bir sıra ters örün. Ön yüzüne geçince modelinizi kurabilirsiniz. Lastiksiz çalışacaksanız. Eğer lastik de yapacaksanız lastiğin üzerinde ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Son 2 ilmeğimi kesme işlemi yaptıktan sonra artırma yapmıyorum. Kenar ilmeğini düz örüyorum. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Bir parça da daha önce hazırlamıştım. Hemen onu göstereyim. Bakın bunu da lastiksiz çalıştım. Şöyle aynı iple çalıştım. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra ters ördüm. Arka yüzünde ön yüzüne geçince modelimi kurmaya başladım. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Gayet güzel, zarif, şöyle ajurlu modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka, süveter, atkı yapabilirsiniz. Dediğim gibi etol şalda kullanabilirsiniz. Ona uygun ipler kullanırsınız. Angora tarzı iplerle harika olur bence. Yazlık örgülerinizde de ona uygun iplerle yani merserize koton iplerle de çalışabilirsiniz. Ona da uygun bir model. Şöyle evet. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.